İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürürken Amerika ve İngiltere'nin oluşturduğu koalisyon güçleri gemilere hedef alan Yemen'deki Husi güçlerini vurdu. Şimdi son gelişmeyi ve bu gelişme sonrasında neler yaşanabileceğini konuşacağız efendim. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın Arzu Hanım. Hocam şimdi Amerika ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerini havadan ve denizden vurdu. Aslında bunda bir son dakika gelişmesi olarak da paylaşmış oluyoruz bu dakikalarda. Şimdi Husiler Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'i hedef almıştı. Karadeniz'den geçen bazı gemilere de saldırıda bulunmuştu. Şimdi bu son gelişmede neler yaşanabilir onu konuşmak isterim. Neler söylersiniz? Tabii olayın gerisine gittiğimiz zaman şöyle bir durum var. Husiler özellikle İsrail'e yardım götüren veyahut İsrail'e bir şekilde bağlantılı olan gemilerin Kızıldeniz'den geçişine yönelik bir baskı ve engelleme stratejisi yürüteceğini, hatta bu gemilere yönelik saldırılar düzenleyeceğini ilan etmişti ve bu kapsamda da bu tip gemilere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Fakat daha sonra İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla hiçbir şekilde Husilerin hedefine konu olmayan diğer ticari firmalarda Kızıldeniz'in güvenli olmadığını gerekçe göstererek bu rotayı, dünyanın en önemli rotalarından birisi olan bu küresel deniz yolunu kullanmama kararı alınca uluslararası düzeyde bir kriz patlak verdi ve en sonunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu bölgede bir şekilde Husilerin saldırısına uğrayan ülkelere meşru savunma hakkını tanıyan bir karar aldı ve bunun üzerine de İngiltere ve Amerika misilleme olarak birlikte Husi hedeflerini vurmaya başladılar. Evet. Dolayısıyla bunun bölgede nasıl bir etki yaratacağına baktığımız zaman elbette bir güvensizlik, istikrarsızlık durumu devam edecektir. Amerika ve İngiltere'nin amacı burada çok açıktır Arzu Hanım. Çünkü her iki devlet küresel ticaretin koruyuculuğu ile dünyaya nam salan iki devlet. Özellikle de küresel deniz ticaretinin koruma, kollama, geliştirme, buna yönelik tehditleri bertaraf etme özellikleriyle ön plana çıkmış iki kapitalist sistemin koruyucusu devletten bahsediyoruz. Zaten bu saldırıların yapılacağı çok açıktı. Birleşmiş Milletler'de alınan karar bunun ön habercisi olarak yorumlanmıştı ki biz de gelişmeleri bu şekilde değerlendirmiştik ve nihayetinde misillemeler patlak verdi bugünlerde. Dolayısıyla İngiltere ve Amerika'nın ilk stratejisi kanaatimce olayı olabildiğince en kısa sürede çözmek olacaktır. Çünkü bu süre eğer Gazze saldırıları gibi geniş bir süreye yayılırsa bu deniz trafiği bundan olumsuz etkilenmeye devam edecek ve böylece İngiltere ile Amerika'nın prestiji daha da sarsılarak itibar kaybına uğrayacaklardır. Şimdi efendim tabii en çok merak edilen başlıklardan biri bu yaşananların ardından aslında işte bölge ülkelere de bu çatışmalar yayılabilir mi, bu merak ediliyor. Şimdi İran'da çatışmaların İran'ın da aslında çatışmalara çekilme olasılığı da yine konuşulanlar arasında. Zaten hep İsrail-Gazze savaşında işte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında da konuşmuştuk. Bu bununla sınırlı kalmayacak, daha da bölgeye yayılacak gibi görünüyor diye hep konuşmuştuk. İşte Lübnan'a vesaire sıçramasından bahsetmiştik. Şimdi yeni bir başlıkta yine aslında yayılma olasılığından bahsetmiş oluyoruz. Neler söylersiniz efendim? Aslında burada şunu net olarak görmemiz gerekiyor. İsrail Gazze'de kendi Vietnam'ını yarattı. Dolayısıyla orada büyük bir çıkmaza girdi. Uluslararası arenada müthiş derecede hem toplumsal düzeyde hem uluslararası sistem bağlamında müthiş bir itibar kaybına uğradı. Ve uzayan savaş haliyle bölgede bir takım sıkıntıları da beraberinde getirdi. Daha önceki yayınlarımızda da söylediğimiz üzere az önce sizler de ifade ettiniz.
İran olabildiğince bu sürecin içerisine dahil edilmekten imtina etti. Hatta Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde yapılan saldırıların bile üzerine çok fazla gitmedi. Belki bu bir Amerikan-İsrail ortak istihbaratının saldırısıydı ama bunu şüpheyle bile karşılamadı ve DAEŞ'in yapmış olduğu açıklamayı kabul ederek küresel çapta ve bölgesel çapta DAEŞ'le mücadele edeceğini, İran'ı hedef alan tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğini söyleyerek aslında bir bakıma bu saldırıları da sineye çekmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde yine Suudi Arabistan aracılığıyla İran'a bir barış planının teklif edildiğini biliyoruz aslında. Arka planda Amerika'nın var olduğu. Fakat İran'ın burada yaptığı açıklamaya baktığımızda İran kendisinin savaşa müdahil bir taraf olmadığını, konunun kendisiyle alakalı olmadığını, dolayısıyla barış planının sunulması gereken gerçek aktörlerin Hamas, Hizbullah ve Husiler olduğunu söyledi. Dolayısıyla İran Hamas ile, Hizbullah ile, Husiler ile müttefik olduğunu, yakın ilişki içerisinde olduğunu kabul ediyor. Fakat hiçbir şekilde bu saldırıların ardında olduğunu ima edecek herhangi bir açıklama da yapmıyor, kaçınıyor ve dolayısıyla onları bağımsız bir aktör olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla Amerika ve İngiltere, hatta İsrail bu çerçevede İran'ı doğrudan hedef alan açıklamalar yapsa da uluslararası kamuoyu nezdinde İran'a yönelik ciddi bir tepki henüz oluşmuş değil. Dolayısıyla daha önceden de bahsettiğimiz üzere bu tür aracı örgütler üzerinden vekalet savaşları olabildiğince bölgede yayılmaya devam edecektir. Ve bilhassa Kızıldeniz'de ortaya çıkan bu gerilim, bu kriz olayın çok basit olmadığını, tüm küresel aktörleri ve küresel düzeni etkileyecek bir krize kapı aralayabilecek bir güce, potansiyele sahip olduğunu göstermesi bakımından da oldukça mühim. Çünkü aslında burada verilen mesaj ister Amerika tarafından verilsin, ister Husiler tarafından verilsin fark etmez. Bir an önce İsrail'e de baskı yapılmasını, Gazze'deki saldırıları durdurması gerektiği yönünde de bir algı oluşmasını meydana çıkarmıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.